Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir çantayla karşınızda olacağız. Farklı bir taban çalışacağız. Farklı bir taban üzerine öreceğiz. Gerçekten harika bir rafya var elimde. Yani inanamazsınız. İlk kez böyle bir rafya görüyorum ve böyle bir rafya ile çalışıyorum. İpek rafya diye geçiyor kendisi. Yani ne dokunmaya doyabildim. Yani bakar mısınız şunun güzelliğine? İncecik ve yumuşacık bir dokusu var. Bu kadar enli olmasına rağmen baktığınız zaman hani şu yabancıların ördüğü güzel rafyalar var ya, gerçekten onlardan diyebilirim. Çok uygun bir fiyata aldım bunu bir kampanyayla ve bu ebruli olduğu için de en çok bu örneğin yakışacağını düşündüm ve o yüzden bu örneği çalışacağım. Aslında çok klasik, çok bildiğimiz, daha önce kağıt iple de çalıştığım bir örnek. Ancak ilk kez rafya ile çalışınca bambaşka duruyor. O yüzden bununla göstermek istedim size. Şimdi 3,5 milim tığ kullanacağım. Dediğim gibi rafyam yumuşak bir rafya. O yüzden bu kadar kalın olduğuna bakmayın. Yani şöyle büktüğüm zaman göreceksiniz ne kadar inceldiğini. 3,5 milimle çalışacağım. Ama siz istediğiniz rafya ile çalışabilirsiniz. Rafyanız eğer ki kalınsa daha kalın bir numara tığ, işte ince ise daha gene minimumda 3,5'ta kalmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ilk etapta 25 tane zincir çekerek başlayacağım. Şöyle birinci zincirimi oluşturmuş oldum. Bakar mısınız örümüne? Yani gerçekten herhalde bu rafyadan olsa hani insan örmeye doyamaz, elinden bırakamaz. Harika bir rafya. Keşke bütün rafyalar böyle olsa. Türkiye'deki. Yani şok oldum bu rafyayı gördüğümde. Onların o videolarındaki o yumuşacık o örüm hissediliyor ya, gerçekten bambaşka bir hissi varmış bu rafyanın. Hemen 25 tane zincir çekip geliyorum. Evet 25 dedim ama rafyam ince olduğu için vazgeçtim. 30 tane çektim. Şöyle bir baktığımda hatta bu birazcık daha da küçülecek. Aslında benim istediğim boy tam olarak bu. Bunun biraz daha küçüleceğini düşünerekten zincir sayımı ben 35'e çıkartıyorum. Burada dediğim gibi santimleri baz almaya çalışın. Yani bu rafya ile bu santime çıktı ama dediğim gibi daha kalın başka bir rafya ile ördüğümde mesela ben 25 taneyle istediğime ulaşmıştım. Ama bakın bunda 35 tane çektim. Şimdi şöyle bir tane de yükseklik için çekiyorum ve hemen ikinci, görüyorsunuz, son sık iğnem değil, bir önceki sık iğnemin içine başlıyorum sık iğnelerimi yapmaya. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tamamen sık iğne yapacağız. Git gel öreceğiz bu tabanı. Yani dönerek ilerlemeyeceğiz. Aldığım yere gerçekten soracağım bunu. İnanılır gibi değil bu rafya. Eğer varsa yani devamında gerçekten almak istiyorum her renginden. Evet, sıra sonuna kadar örüp gelelim. Geldim sıra sonuna. Hemen size uzunluğunu söylemek istiyorum ki hemen başından siz buna göre ayarlayın. Yani dediğim gibi rafyanız çok kalınsa 25 de yeterli olabilir. Rafyanız normalse 30 da yeterli olabilir. Hemen şöyle söyleyeyim, 18 santim. Yani ördüğünüzde 18 santim olacak şekilde ayarlayın siz ilmek sayınızı. Burada çünkü ilmek sayısının bir önemi zaten yok. Şimdi ne yapıyorum? Burada şunu yapacağız. Hep yüzden gideceğiz. Hep yüzden gidebilmek için de. Şimdi burada arka sıraya dönüyorum. Bakın arkaya döndüm. Burası önemli. Arkaları hep ilmek kaydırmayla gideceğiz.
Şuraya giriyorum. İlk deliğe bakın. Girdim. Hemen ilmek kaydırdım. Yanındakine girdim. İlmek kaydırdım. Yanındakine girdim. İlmek kaydırdım. Hep bu şekilde bakın ilmek kaydırarak arkayı bu şekilde dolanıyorum. Yani amacım ne benim burada? Amacım örgüyü hep yüzünden örneği koyabilmek için arka tarafı ilmek kaydırmayla döneceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet, geldik. Bakın sıra sonuna kadar arkadan ilmek kaydırmayla dolaştım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Artık yüzündeyim. Örneği koymaya başlayacağım. Şimdi birincisinin bakın batarken artık ilmek kaydırmayı da arasına alıyorum. İlmek kaydırmayla beraber birincisini ilk boşluğuma sık iğnemi yaptım. Sonrasında ikinciye geldiğimde bakın ikincinin tepesine değil bir altına, yani ilk yaptığım sık iğneyi başlattığım noktaya giriyorum. Uzatıyorum. Ben bunları uzun sık iğne diyorum. Uzun sık iğnemi yaptım. Geldim yanındakinin tepesine. Tekrar söylüyorum. Tepeyi yaparken mutlaka artık ilmek kaydırmayı da beraberinde alıyoruz. Bir yanındakinin bakın sık iğnenin tabanına. Uzattım. Uzun sık iğne yapıyorum burada. Koydum. Ebru'liye çok yakışıyor dememin sebebi buydu. Şu uzun attıklarımız var ya, şu uzunlar. Bakın birine yeşil denk geldi, birine pembe denk geldi. Şimdi yine alta indim. Bakın sırada alt var. Bakın buna da ne denk geldi? Gri denk geldi. Gerçekten çok güzel bir görüntü oluşuyor bu şekilde. Biraz güneşte kaldım. Hemen geliyorum. Evet, şimdi bakın ne oldu? Gri üste geldi. Hemen yandakinin, tekrar söylüyorum. Lütfen dikkat edin buna. Şu sadece şu tepedeki bakın şuna değil. Tamamen yani ilmek kaydırma yaptığımız ilmek kaydırma ile beraber içine alıyorum. Aldım, sık iğnemi yaptım. Hemen yanındakinin sık iğnenin en taban noktasına giriyorum. Uzattım, çektim. Bakın görüyor musunuz? Hep atmalarımız farklı farklı renklerde oluyor. Gerçekten çok hoş bir görüntüsü oluyor. Ebruli iplerin dediğim gibi bu örnekte. Hemen yanındakinin, bakın yanındakinin, kamerayı netleyelim, dip noktası şu ilk sık iğnemizi yaptığımız nokta. Girdim, uzattım, çıkarttım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Gerçekten çok şık olacak. Renkler tam böyle soft, gerçekten çok güzel renkler. Bakın görüyorsunuz. Bir kısa, bir uzun, bir kısa, bir uzun diye sıra sonuna kadar gelelim. Evet, bakın sıra sonuna geldik. Şimdi ne yapıyorum? Yine ters kısmındayım. O zaman arkadan ilmek kaydırmaya başlıyorum. Bakın bunu şöyle arkaya doğru alıyorum. İlk deliğe girdim. İlkinden itibaren başlıyorum ilmek kaydırmaya. Bu şekilde yine arka tarafı ilmek kaydırmayla dolaşacağım. Yine ön tarafa, ön yüzüne geçeceğim. Bu örnekte spiral olarak döndüğünüzde zaten hep yüzde olduğunuz için hiç böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama mesela gövde kısmını örerken göreceksiniz. Dümdüz örerek gideceğiz. Ama böyle git gel yapmanız gereken bir örnekse o zaman arkada şu dolaşmayı yapmamız gerekiyor öne geçebilmek için. Hemen dönüyorum, geliyorum. Bakın geldim sonuna kadar. Sıra sonlarında dikkat edin. Yalnız herhangi bir şekilde eksiklik yapmayın. Yoksa örneğiniz giderek küçülür. Hemen dönüyorum. Ama bu sefer bir zincir çekiyorum. Üst sıraya çıkacağım çünkü. Yine ne yapacağım? Bakın bir önceki sırada küçük yaptıklarıma bu sefer büyük yapıyorum.
Yani bakalım şimdi küçük büyük küçük büyük diye gitmişiz ya, bu sefer büyükle başlıyorum. Yani şu yaptığım sık iğnenin başlangıç tabanına geliyorum. Yaptım. Bakın görüyorsunuz. Hemen yanındakini kısa yapıyorum. Geldik. Kısanın altına uzun. Uzunun üstüne kısa. Hep taktiğimiz bu şekilde gidiyor. Bakın burada kısa var. O zaman kısaya uzun yapıyoruz. Yani dibine batıyoruz. Uzun varsa üstüne kısa yapıyoruz. Taktik hep bu. Bakın ne kadar güzel oluyor. Kiremit böyle döşemesi gibi. Kısa var sırada, o zaman kısanın üstüne uzun yapacağız. Uzunun üstüne kısa yapacağız. Tekrar söylüyorum. Şu arkadaki ilmek kaydırmaları da içine almayı unutmayın. Almazsanız bu görüntüyü elde edemezsiniz. Evet, uzunun üstündeyiz. Kısayı yaptım. Son kez gösteriyorum. Kısanın üstünü yapıyorum. O zaman ne yapacağım? Dibine batacağım ki uzun olsun. Şimdi bu örneği çok kalın rafya ile yapmanızı tavsiye etmiyorum. Nedenini de şöyle açıklayayım size. Şimdi zaten sürekli üstüne battığımız için bu örnek zaten çift kat örülüyor gibi oluyor. Yani her sık iğnenin üzerine bir tane daha uzun sık iğne yaptığınız için zaten çift kat gibi oluyor. Bir de üstüne üstlük arkadan ilmek kaydırma dolandığınız için bir de onun kalınlığı oluyor mu? Yani bu böyle kalın bir taban oluşturmuş oluyor bize yaparken. Ama eğer çok kalın bir rafya ise o zaman tabanı bu örnekle yapmanızı tavsiye etmem. Tabanını düz yaparsınız. Üzerine yine bu örneği dönerek gideceğimiz için o zaman ilmek kaydırma olmayacak. İlmek kaydırma olmayınca da sıkıntı olmaz. O şekilde devam edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Eğer ipiniz normal ya da ince ise tabanı da kendisinden aynı örnekle yapabilirsiniz. Ama eğer ipiniz, rafyanız çok kalınsa o zaman dediğim gibi tabanda bunu kullanmayın. Normal git gel yapın tabanda ya da o klasik dönerek ördüğümüz düz sık iğne tabanlardan örün. Söylediğimiz ölçüde siz üst kısımda örneği kullanın. Çünkü eğer ki hem ipiniz kalın bir de üstüne üstlük bu yöntemi kullanırsanız gerçekten çok kalın olur. Bu böyle 3 katlı gibi gidiyor. Yani o kalın ipte 3 katı düşünün, hayal edin. Bayağı bir kaba olur diye düşünüyorum. Son kez bir daha göstereyim. Artık tabanı istediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Bakın uzunun üstündeyim. O zaman kısadayım. Şimdi kısanın üstündeyim. O zaman uzun yapacağım. Yani kısanın tabanına gireceğim. Uzattım. Bakın üstüne bu şekilde uzun yapmış oldum. Uzunun üstüne normal sık iğnemi yaptım. Kısanın üstüne ta dibine batıyorum. Böylece uzun bir görüyorsunuz sık iğne yapmış oluyorum. Harika oluyor ya. Gerçekten o kadar sevdim ki hemen örerim herhalde bunu. Çünkü çok zevkli. Yani ip de şahane olunca güzel gidiyor. İstediğim boya kadar örüp geliyorum. Evet, istediğim büyüklüğe gelene kadar ördüm. Hemen ölçüleri söylüyorum. Başta hatırlarsanız söylemiştik. 18,5 ya hatta böyle birazcık 19'a yakın diyebiliriz. Ördüğüm kısım ise 13 santim. 13 santim olana kadar ördüm. Şimdi taban daha bitmedi. Yani bu biliyorsunuz tabandı. Şimdi bunu bir tur şöyle döndüğüm zaman biraz daha büyümüş olacak tabanımız. Bu şekilde bitirmiş olacağız tabanı. Şimdi en son bakın yüzdeyim şu anda. Yüzündeyim. En son şuraya kadar geldim. Şu son yere de sık iğnemi yaptım. Artık şu battığım aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum.
Birinciyi yapmıştım. İkinciyi ve üçüncüyü de yaptım. Şöyle bir burada ne oluşturdum? Köşe oluşturmuş oldum. Sonrasında bakın şu boşluklara gireceğim artık hep. Buralara 2 tane yapıyorum. Şu aradaki boşluklara şöyle 1 2 devam ediyorum. 1 2 1 2 Yine bunun içine, bunun içine, bunun içine, bunun içine, bunun içine ikişer tane yapıp köşeye kadar geliyorum. Evet, geldik. Şimdi şöyle bakıyorum. Bir herhangi bir şekilde kasma yapsın istemiyorum. Şuraya geldim. Köşe noktasına geldiğimde yine köşeye 3 tane sık iğne yapıyorum. Böylece de köşe dönüşünü sağlamış oldum. Artık bu ipimi içinden yürütebilirim. Şimdi artık burada şu örneği takip edeceğiz. Şimdi bakın uzun mu var burada? Hemen uzunun üstüne o zaman bir tane kısa yapıyorum. Kısa var bakın. Hemen o kısanın şuraya, yani aslında bir nevi ne yapmış oluyoruz? Tersten de örneği devam ettirmiş oluyoruz. Uzuna kısa yapıyorum. Bakın burada kısa var. O zaman bunun dibine giriyorum ki burayı uzun yapayım. Örnek devam ediyor gibi gözüksün. Yani aslında baktığınızda tabii ki de şöyle hafif kenarına kaymış oluyor. Yani tam tamına üstüne gelmiş olmuyor. Ama en azından sık iğne görüntüsünden daha iyi. Uzatıyorum. Bakın. Şimdi kısadayım. Kısayı yaptım. Şimdi uzundayım. Uzun yaptım. Bu şekilde hemen köşeye kadar örüp geliyorum. Evet, geldik köşeye. Şimdi artık yine bu köşeye de 3 tane sık iğne yapıyorum ve böylece köşe dönüşünü gerçekleştirmiş oluyorum. Aynı mantık burada da geçerli. Ancak burada bakın aynı şekilde o boşluklar yok. O yüzden o boşluğa gelmem için şuraya bir tane yaptım. Şöyle batacak yer arıyorum burada. Nereye batabilirim acaba diye. Şu örneği kaldıracağız. Yani şunun altına girmeye çalışıyorum. Olmadı. Şöyle şuraya giriyorum. Bakın. O pembe ipi geriye çektirdim. Bakın şu şekilde dolanıyorum. Burada da şu uzunu çektiriyorum. Bakın şöyle geriye doğru, içine doğru buradan giriyorum. Yani bir arasına girmiş oluyorum. Bir göbeğine girmiş oluyorum. Yalnız dikkat edelim, iki taraftaki göz sayısı birbirine eşit olmak zorunda. Orada hep boşluklarını ikişer tane yapmıştık. Burada bir göbeğine bir boşluğuna şeklinde gidiyoruz. Burada batacak yerimiz var. Rafyaya zarar vermeden yapmaya çalışıyorum. Şimdi şu sorular gelecek biliyorum. Makromeli olur mu? Elbette ki olur. İşte kağıt ipli olur mu? Elbette ki olur. Ancak unutmamamız gereken bir şey var. Bu örneği dediğim gibi daha önce yeşil çantam, yeşil torba çantam vardı biliyorsunuz. Mesela onda da aynı örnek vardı ama asla aynı durmuyordu. Bu örneğin özelliği şu rafyanın şu enli oluşu
bu kiremit dokusu gibi, tuğla örgüsü gibi bir görüntüyü ortaya çıkartıyor. Bunu diğer iplerle ne yazık ki aynı şekilde elde edemiyoruz. Ama tabii ki de bu örneği kullanabilir miyiz? Diğer çantalarda da kullanabiliriz. Makrome sorusu çok fazla alıyorum. Makrome ip kullanmıyorum. Yani fotoğraf çekimlerinde seviyorum ama böyle elime aldığım zaman benim tarzım pek değil. Örmesinden de çok hoşlaşmıyorum. O yüzden kullanmıyorum. Ama şöyle soru çok alıyorum. Kağıt ipi kullandığınız çoğu şeyde zaten makromeyi kullanabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Makromeler biliyorsunuz kendi içinde çok farklı. Birçok kalın makromeler var. 3 milim falan. Hani bir de normal ince makromeler var. İnce makromeleri kağıt iple muadil olarak kullanabilirsiniz. Ama kalın makromeleri çok fazla tavsiye etmiyorum. Biraz kaba oluyorlar. Hani onlar böyle daha farklı çanta türlerinde güzel oluyor. Bir de makrome ile ilgili söyleyeceğim. Makrome ip biraz ağır bir ip. Yani kullandığınızda mesela diyelim ki bu kağıt iple ya da rafya ile belki 150-200 gramla bitirdiğiniz bir ürünü orada yaklaşık belki 400 gramlık bir ip kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Hani öyle bir detayı da var, onu da söylemiş olalım. Evet, şimdi geldik köşe bitimine. Burada dediğim gibi iki tarafı ne yapıyoruz? Sayıyoruz. İki tarafın göz sayısının mutlaka ve mutlaka eşit olması gerekiyor. Bakın kalıp gibi bir tabanımız oldu. Şimdi geliyorum, köşeyi bitireceğim. Şimdi aynı yere zaten daha önce bir tane batılmış. Bir tane de ben battım. Bir tane daha batıyorum. Bu da köşeyi oluşturuyor. Ve sonrasında artık burada ne yapacağım? Üzerine örmeye başlayacağım. Şimdi bunda iki seçeneğiniz var. Taban hattı olsun istiyorsanız sıfırdan tekrardan başlayacaksınız örneğe. Eğer taban hattını oluşturmak istemiyorsanız, yani normal aynı şekilde devam etmek istiyorsanız, o zaman bu örneğin üzerine kurarak gideceğiz. Şöyle göstereyim. Mesela sıradakinin üzerinden örerek devam edeceğim. Burada ne var? Tekli var değil mi? O zaman bu teklinin üzerine ne yapacağım? Uzun sık iğne yaparak yoluma devam edeceğim. Bakın şu şekilde. Uzunun üstüne kısa, kısanın üstüne uzun. Rafyalarınızı açık tutmaya dikkat edin. Dikkat ettiyseniz parmağıma dolamıyorum. Çünkü dolarsam ne oluyor? İnceliyor. Yani şu şekilde burkulmuş oluyor. Şu rafyalarımızı olabildiğince açık kullanmaya çalışacağız ki şu sık iğnelerin üstündeki şu kapalı kapansın. Şu kalın görüntüyü elde edebilelim. Bu şekilde şimdi artık hiçbir şey yapmadan, yani ne arttırma ne eksiltme, hiçbir şey yapmadan yukarı doğru hemen bir sıra örüp geleceğim. Bakın böyle de bir ne yapmış olduk? Devam niteliği taşımış oldu. Yani örnek parçalanmıyor. Örnek dümdüz devam etmiş oluyor. Şu köşeye kadar geleyim. Şurada yeni örnek kurulumu yapacağız. Hemen onu göstereceğim. Geldim köşeye. En son kısa yaptığım için şu deliğin içinde biliyorsunuz 3 tane var. O zaman ilkinin uzun yapıyorum. İlki için uzattım. Şurada ikinci var. İkinciyi kısa yapıyorum. Şurada üçüncüsü var. Üçüncüyü yine aynı deliğe giriyorum. Üçüncüyü de yine uzun yapıyorum. Devam ediyorum şimdi yanındakinden. Bir kısa sık iğne, dibine battım. Bir uzun sık iğne. Bir kısa sık iğne, dibine battım. Bir uzun sık iğne. Bu şekilde de yine bu sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Bu şekilde örneğin bu tarafında tekrardan aynısına çeviriyoruz.
Geldik yine köşeye, bakın. Köşede görüyorsunuz 1, 2, 3 tane. O zaman şimdi en son uzun yaptık. Birincisine kısa yapıyorum. Geldim ikincisine uzun yapıyorum. Geldim üçüncüsüne yine kısa yapıyorum. Devam ediyoruz, bakın uzundayım. Örnek aynen tam geldi. Devam ediyoruz. Uzunun üstüne kısa, kısanın üstüne uzun şeklinde, bakın aynen devam ediyoruz. Tam tamına denk gelmiş oldu. Uzun vardı, üstüne kısa yaptım. Kısa vardı, üstüne uzun yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şu köşeye gelene kadar örelim. Yine geldim köşeye. Bakın yine üçlümüz burada. 1, 2, 3. En son uzun yaptığım için ilkine kısa yaptım. İkincisi için uzun yaptım. Üçüncüsü için yine kısa yaptım. O zaman sıradakine ne yapıyorum? Uzundan devam ediyorum. Kısa. Evet. Sırada ne var? Uzun. O zaman uzun yaptık. Kısa. Sırada uzun var. Dibine bir girdim ve uzun yaptım. Kısa. Dibine girdim. Yanındakine uzun. Hep bu şekilde mantığımız yine aynen devam ediyor. Kısanın üstüne uzun, uzunun üstüne kısa diye de devam edeceğiz buradan sonra. Bakın tabanımız ne oldu? Büyümüş oldu. Tekrardan ölçüsünü söyleyeceğim. Çok hafif, yani raf ve çok fazla kağıt ip kadar ezilmeyi sevmiyor. O kadar fazla, o kadar ütü de değil ama yine de ütüyü seviyor. Yani hiç ütülemezsek de değil. Çok hafif. Bu bir de ipek rafya olduğu için benimkisi çok yumuşak bir rafya. Sadece böyle hafiften bir düzgünleştirebilirim. Çünkü ne demiştik? Sonra yukarı çıktıktan sonra artık ütüleyemiyoruz. Pardon. Devam ediyorum. Artık kesmedim burayı. Üst sıraya nasıl çıktığımızı da gösterelim. Ondan sonra hep spiral olarak yolumuza devam edeceğiz. Şimdi kısa yaptık. Sıradakine uzun battık dibine. Pardon, bu bunun üstüne gelecek. Bunun üstüne kısa gelecek. Tamam, şimdi oldu. Yine yandakinin üstüne uzun gelecek. Çünkü bir terslik olduğunu hissettim ama. Evet. Bakın artık hiç şey yapmıyorum. Sıkıntı yok. Buradan sonra artık örgünüz biraz yumuşayacak. Çünkü o kattan kurtulduk. Terse dönme yok artık. Hep spiral olarak gideceğiz. Yani bu şekilde döne döne gideceğiz. Hiçbir şekilde sıra sonu yok. Birleştirme yok. Böyle devam edeceğiz. Üste çıkmaya. Hep söylediğim gibi uzunun üstüne sık iğne, sık iğnenin üzerine uzun yapacağız. Son boyu da söylüyorum artık. Burada yukarıya çıkmaya başladık. Bakın 20,5'a 14,5 spiral döneceğim. Dediğim gibi bu bir müddet sonra yukarı çıkınca kıvrılmaya başlayacak. Köşe hattı yapmadık. Köşe hattı oluşturmadık. Direkt, yani köşe derken kenar hattı oluşturmadık. Bu şekilde dümdüz yukarıya doğru dönüp gidecek bir müddet sonra. Çok gerçekten güzel oldu. Kalıp gibi böyle, yani nasıl biliyor musunuz? İnanılmaz bir sert bir dokusu var. 3 katlı çünkü dediğim gibi. Bakın içi de bu şekilde. İçi bile güzel. Yani bu yöntemle ördüğünüzde tersi bile güzel oluyor. Bakın. Ama tabii ki de önü daha güzel. Buradan bu şekilde devam ediyorsunuz. Ta ki istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örelim. Bitirelim. Son boyu söyleyeceğim. Evet, geldik artık çantamızın detaylarına. Bakın nasıl güzel oldu.
Bu şekilde gördüğünüz üzere tabanı böyle yaptığımızda tabanın devamı gibi oluyor. Yani burada ayrı bir görüntü olmamış oluyor. Şimdi deglerede şöyle bir durum var. Deglere her örgü çeşidinde farklı duruyor. Şimdi haliyle eğer çantamızın tabanını başka ördüğümüz zaman sanki farklı iki ipmiş gibi bir görüntü de oluşabiliyor. Hani açıkçası tabanıyla üst kısmını aynı şekilde götürmeye çalışmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. Tabii ki de burada git gel yaptığımız için şöyle çevireyim. Burada git gel yaptığımız için yani arkadan ilmek kaydırmayla dolandığımız için görüyorsunuz şu atmalarımız yani uzun sık iğnelerimiz biraz daha uzun uzun oluyor. Burada artık dümdüz spiral olarak döndüğümüz için daha küçük oldu. Böyle topçuk topçuk gibi gerçekten çok güzel oldu. Şimdi 20 santim ördüm. 20 santim ördüğümde bu arada şu detayı da söylemek istiyorum. Bununla ilgili çok fazla soru alıyorum. Şimdi çantayı ilk başta örmeye başladığınızda şu ilk kısımda ister istemez böyle sanki hiç çanta toparlanmayacakmış da böyle yayık yayık gidiyormuş gibi bir görüntü oluyor. Bu hissiyat da böyle acaba yanlış mı yapıyorum? Benimkisi neden öyle gitmiyor dedirtiyor insana. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Sadece köşeleri alırken ister istemez köşelerin ilmekleri biraz uzun uzun kalıyor. Ona dikkat edin. O olmasın. Yani köşeyi yaparken olabildiğince sıkı örmeye çalışın ki şu taban dönüş formu kısa sürede oluşmuş olsun. Sonrasında zaten normal bir her yeri aynı düze dönmüş oluyor. Şöyle baktığınız zaman aslında böyle videoya başladığımdan beri iki şey arasında gidip geldim. Siz ikisini de açıkçası yapabilirsiniz. Yani ben buna bursu da çok yakıştırdım. Yani bir tarafım sürekli burs tak dedi. Bir tarafım ise diğer modeli yapmamı söyledi. Şimdi ben diğer modelde karar kıldım. Bunun için 20 santimlik boy benim için yeterli oldu. Ama siz burs takacaksanız bir 18 santim sizin için yeterli olacak. Yani siz 20 santim o zaman örmeyin. 20 santim burs takacaklar için uzun bir boy. 18'de bırakırsanız bursunuzu takarsanız tam olur. Bakın şöyle bir burs tam geliyor. Oval burs takmayı planlamıştım aslında. Ama dediğim gibi gidişatta fikrim değişti. 20 santim ördüm. Bakın şu son kısım artık şöyle bakın ağız ağza getirdiğimizde şurayı tamamladığımda bitecek. Şuraya getireceğim. Tam yan ortada bunu tamamlayacağım. Şöyle çantayı aldığınızda şöyle bir kenar ortalarını düzlediğinizde o nereye kadar gitmeniz gerektiğini size söyler. Hemen şuraya bir işaretleyici takacağım. Şu kısmı da son kez birlikte örelim. Daha sonrasında dediğim gibi artık ağız kısmını ve sap detaylarını çalışmaya başlayacağız. Evet, başlayalım şimdi. Ne yapıyorduk? Uzunun üzerine kısa. Yani normal sık iğnemizi yaptık. Tepesine battık. Kısanın üstüne uzun. Yani sık iğnenin dibine battık. Kısa. Uzun. Bu biraz üretmesi zor bir örnek. Gerçekten. Çünkü çift kat gibi gidiyoruz. Biraz fazla da ip yiyor. Şimdiye kadar 200 gram bitti. 300'e şöyle göstereyim. Yeni başladım. Yani 3. ipe yeni başladım. Şunu hatırlatmakta fayda var. Dediğim gibi rafyam ince bir rafya. Rafyam ince olduğu için benim sayılarım ister istemez bu ölçü için. Siz aynı sayılarla başlarsanız ve rafyanız daha kalınsa belki biraz daha örgünüz uzun ve enli olabilir. Evet, bakın sonuncudayım. Bunu da yaptım. Artık neye başlıyorum? İlmek kaydırmaya başlıyorum. Çantamın ağzını ilmek kaydırmayla bitireceğim. Hem şöyle bir toparlamış olacağım. Nasıl yapıyorduk? Girdik. Alttan ipimi çektim. Tığımda 2 tane ipim vardı bakın. Biraz daha şöyle yaklaştırayım. Bugün hava kapalı, gerçekten ışığı ayarlamakta güçlük çekiyorum. Bakın içinden geçiriyorum. Girdim. Alttan çektim.
ilmeğin içinden geçirdim. Girdim. İçinden geçirdim. Bu şekilde çantamızın ağzını pır etraf dolaşıp geleceğiz. Görüyorsunuz. Bu şekilde hem ağzını ne yapmış olduk? Birazcık toparlamış olduk. Çünkü ister istemez bu aşağıya doğru atmalı örneklerde ilmekler birazcık büyüyebiliyor. Hem ağız kısmının o yayıklığını da bu şekilde gidermiş olacak. Şimdi sıra sonuna kadar geleyim. İlmek kaydırmayı nasıl bitireceğiz onu göstereceğim. Evet, bakın geldik artık son yere. İpimi kesiyorum ve çıkartıyorum. Buradan sonra her zamanki gibi iğneyle son ilmek kaydırmamı yapacağım. Hemen yanındaki değil, bir sonrakinin şu şekilde içine giriyorum. Girdim. Tekrardan merkezinden içeriye geçiyorum. Bu şekilde ağız kısmını tamamlamış olduk. Hemen içeriye girdiğimde ne yapıyordum? Bunu herhangi bir yerden öncelikle bir sıkıştırıyorum. Şöyle şuradan geçireyim mesela. Bu şekilde bir sıkılaştırıyoruz. Düğüm atmıyoruz. Önce şöyle bir sıkılaştırdım bakın buraya. Şimdi buradan sonra artık yatayda şöyle sık iğnelerimin içinden, dikkat edin yalnız rafyanızı delmeyin. Boşluklardan geçmeye çalışın. Şöyle ipim çıkmış, farkında değilim. İçeriye doğru bakın bu şekilde çektim. Artık fazlalığını kesebilirim. Ağzı bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde ağzını hem toplamış olduk hem de güzel bir ağız görüntüsü elde etmiş olduk. Bunu tamamladık. Şimdi artık ne yapacağız? Şu çantamızın şu içe doğru bir pile oluşturacağız ya. Şu pileyi karşılıklı olarak tutacak bir aparat hazırlayacağız şimdi buraya. Evet, şimdi size burada farklı fikirler vermek istiyorum. Bu içine şu karşılıklı dedik ya, şu iki tane ağzı birbirine bağlayacak bir aparat yapacağız diye. Yani şöyle bir buraya çengel atacağım ağzını kapatmak için. Şimdi şu yan aparatlarla ilgili size iki tane fikrim var. Bunlardan bir tanesi, bakın elimde şu şekilde parça deriler var. İçlerinden şunları seçtim. Bu ikisi de uyumlu. Bu içindeki şu tonlarla uyum gösteriyor. Bu da zaten pembenin çok güzel bir tonu. Bu da aynı şekilde uyum sağlıyor. Şimdi burada iki tane opsiyon var. Ne yapabilirsiniz? Böyle bir deriden klasik her şeyde olduğu gibi ince bir şerit kesip buraya geçirip bunu daha sonra ister dikiş yoluyla isterseniz rivet dediğimiz o metal zımbalarla tutturup şöyle karşılıklı iki atma yapabilirsiniz. Yani hem onu deriyi de daha sonra çantanın yan ortasına buraya tutturabilirsiniz. Bir diğer opsiyonunuz ise direkt kendi renginden, kendi ipinden buraya direkt örgüyle bir sap yapmak. Şimdi aslında ikisi de çok güzel olur. Yani gerçekten, ama tabii ki de anlıyorum size. Herkesin elinde bu şekilde parçalar, deriler vesaireler olmayabilir ya da bu renk tonlarını bulamayabilir. Siz tabii ki de bu renk bir çanta örmek zorunda değilsiniz. Bu modeli işte kahvede, siyahta, dediğim gibi kullandığınız klasik hasır renklerinde de yapabilirsiniz. Pardon. O zaman işte tabalar, kahveler vesaire düz deriler de kullanabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ben benimkiyle uyumlu bu renkleri bulduğum için size fikir olsun diye gösterdim. Bunu da kullanabilirsiniz. Yine bu derileri hazır, biliyorsunuz direkt saplar satılıyor. Eğer elinizde varsa o saplardan parça parça keserek de aparatlar hazırlayabilirsiniz. Ben bu çantaya şimdi deri takmayacağım.
Neden takmayacağım? Dediğim gibi herkesin ulaşabileceği ve herkesin yapabileceği şekilde göstermek istediğim için. Şimdi bu şekilde isterseniz siz tek tarafını düz de tutabilirsiniz. Ben çift taraflı kullanmak istedim. Hani kişinin hangisi rahatına kolayına geliyorsa o tarafı kullanır. Hani sağlaktır solaktır çantayı taktığı yere göre tek bir yönlü olsun istemediğim için iki tarafı da çengel olarak kullandım. Şimdi burada direkt bunlar üzerinden aparat öreceğim ve bu aparatı örerken de yine örnekte bir farklılık olsun istemiyorum. Aynı örneği kullanacağım. Şimdi içinden geçirdim. İpimi şöyle çekiyorum, takıyorum tığıma, çıkarttım ve sıkılaştırdım. Şimdi bu ipi daha sonrasında içinden yok edeceğim için şöyle bir çevirdim. Bakın, tekrardan buraya getirdim. Başlıyorum sık iğnelerimi yapmaya. 1 2 3 ve 4 tane sık iğne sanki yeterli oldu gibi geldi bana. İpimizi de şöyle sıkılaştıralım, çekelim. Fazlasını, hatta bir tane daha şu sonuncudan da geçireyim. Garanti olsun. Takamamışım. Bunlar da yaşlılık belirtisi herhalde. Ben de yaşlanmaya başlıyorum sanırım. Artık gözüm seçmez oldu. Ya da çok yakın işlerle çalışmaktan. Evet. Kestim fazlasını. Şimdi bu şekilde yaptım. Ne yapıyorduk? Arkasına geçip bir sıra ilmek kaydırmayla dolaşıyorduk. İpimi çektim yukarıya. Hemen bakın dibinden başlıyorum. Girdim tığımla. Metalin üstünde olduğumuz için biraz girmekte zorlanıyorum şu an. Pardon. İlmek kaydırmamı yaptım. Tekrar girdim. İkinciye ilmek kaydırmamı yaptım. Girdim üçüncüye ilmek kaydırmamı yaptım. Girdim sonuncuya. Bakın sonuncuya da girdim. Yine ilmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Aynı tabanda uyguladığımızı uygulayacağız. Bakın şimdi ne yapıyorum? Tabana girdim. İlkinde şöyle tabana girdim. Uzun bir sık iğnemi yaptım. İkinci de aşağı iniyorum. Bakın zincirin olduğu boşluğa iniyorum. Çünkü buraya uzun yapacağım. İlkine kısa yaptım. Buna uzun yaptım. Şöyle. Geldim. Yine bir sonrakine kısa yaptım. Sonuncuya giriyorum alta. Şöyle elimle güzelce düzeltiyorum. Üstüne gelecek şekilde. Sonuncuya bakın bu şekilde uzunumu yaptım. Siz dilerseniz birkaç sıra gidip ondan sonra da örnek koymaya başlarsınız ama ben direkt dipten başlıyorum. Pardon. Arkaya çeviriyoruz. Yine ilmek kaydırma. İlk deliğe girdim. İlmeği kaydırdım. İkinciye girdim. İlmeği kaydırdım. Üçüncüye girdim. İlmeği kaydırdım. Dördüncüye girdim. İlmeğimi kaydırdım. Yine bir zincir çektim, dönüyorum. Ne demiştik? Kısanın üstüne uzun. Şimdi bunun dibine batacağım. Artık uzun yapıyorum. Battım. Hatta batamadım. Yanlış yere batmışım. Bir yanındakinin dibine batmışım. Evet. Görüyorsunuz. Uzunu yaptık. Hemen uzunun üstüne kısayı yapıyorum. Tabi burada ilmek kaydırmayı içine almayı unutmuyoruz. Tekrar söylüyorum. Yanındakinin yine uzun yapıyorum. Uzun. Artık kısadayım. Kısayı yaptım.
Bu şekilde bir uzun bir kısa devam ediyorum. Arkaya döndüm. İlmek kaydırmadayım. Şöyle ilmek kaydırarak devam ediyorum. Bu şekilde tok bir deri gibi aslında sert bir aparatta yapmış oluyorsunuz. Şimdi neredeyim? Artık kısadayım. Uzunun üstünde olduğum için kısayı yapıyorum. Kısanın üstünde olduğu için dibine giriyorum. Uzunu yapıyorum. Neden giremedim anlamadım. Evet. Uzunu yaptım. Uzunun üstüne kısayı yaptım. Şimdi yine kısanın üstüne dibine giriyorum. Bu şekilde uzunu yaptım. Şimdi yine arkaya geçiyorum. Zincir çekmeyeceğim. Ne yapıyorum? İlmek kaydırma yapıyorum. Dönüyorum. 1 2 3 ve 4 tane yine ilmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim, dönüyorum. Kısadaymışım, o zaman uzun yapacağım. Kısanın üstüne uzun. Bakın uzundaymışım, uzunun üstüne kısayı yaptım. Kısadaymışım, uzunu yapıyorum. Uzundaymışım, üstüne görüyorsunuz kısayı yaptım. Bu şekilde ne yapmış olduk? Bir aparat hazırlamış olduk. Hemen bir bakalım ne kadarlık bir mesafe var iki kısmın arasında. Ne yapmam lazım? Hemen bir ölçüyorum. Evet, toplamda 11,5 santim benim için yeterli olacak. Hatta 11 santim. Yani şöyle bakın şu an kaç olmuş bakalım. Şu an 9,5 olmuş. Evet, bu kadar yeterli oluyor. Şimdi burada yine iki tane opsiyon var. İkisini de size söylemek istiyorum. Bunu direkt şu şekilde direkt çantanın ağzından başlatabilirsiniz. Bakın direkt şuraya içine şu şekilde dikebilirsiniz. Ya da ilmek kaydırmayla çantanın ağzına tutturabilirsiniz. İkinci opsiyon bunu daha uzun yapıp şöyle bunun devamında buraya dikmeyle de bunu tutturabilirsiniz. Ama ben şöyle şunu yeterli buluyorum. Direkt bunu ne yapacağım ben? Bakın bu ilmeği buradan dışarıya çekeceğim. Ve sonra ilmek kaydırmayla bunu buraya, bu aparatı buraya tutturacağım. Dilerseniz hemen göstereyim. Bir kenar ortamızı bulalım. Ondan sonra geliyorum. Evet, şimdi saplarımızı hazırladık. Kaç santim olduğunu hemen size söylüyorum. Yani asılmadan şöyle serbest haliyle 35 santimlik saplarımız hazır. 2 tane hazırladım. Şimdi bunları tutturacağız yerlerine. Yerlerine bakın, bitirdiğimde şöyle bitiriyorum direkt. Bu şekilde bırakmıştık ya. İpi içinden direkt çıkartıyorum. Herhangi bir başka işlem yapmıyorum. Şimdi burada geldik bunların noktalarını belirlemeye. Yani nerelere saplarımızı takacağız onları belirleyeceğiz. Şöyle tuttuğumda ilmek tutturucularımla burada yardım alacağım. Şöyle çok hemen kenardan değil ama böyle çok ortadan da değil. Şöyle bir kendimce önce bir şöyle tutayım, bakayım nasıl düzgün olacak. Bir kendim belirleyeyim şöyle bir. Evet, şu ara ideal. Bakın şu şekilde ilmek tutturucumu taktım. Şimdi aynı şekilde simetriğinden, yani diğer tarafta da aynı mesafe olacak şekilde hemen bu tarafı da takıyorum. Bakın bu şekilde ilmek tutturucularının yerini belirledim. Evet, bakın şu şekilde artan zincirlerimden aldım.
pense yardımıyla şöyle halka çıkartıyorum. Çok büyük halkalar olsun istemiyorum. Çünkü çanta çok minimalist bir çanta. Yani çıtı pıtı bir çanta. Kocaman halkalar taktığımızda o görüntü çok altın altın bir görüntü olsun istemedim. Şimdi ben bir tarafını yaptım. Şöyle göstereyim hemen size. Bakın şöyle. Bu halka dediğim gibi şöyle bir kolaylık sağlıyor. Bakın hem yukarıya hem daha sonra bıraktığımızda da boşta bıraktığımızda da aşağıya güzelce inebilmesini sağlıyor. Şimdi burada artık bir tarafını ben yaptım. Bir tarafını da gelin sizle beraber yapalım. Hemen çantamızı şöyle tuttuğumuzda bakın karşı taraflarında bir yerlerini bir belirleyelim. Yani iki tarafta aynı noktalardan olmasını istiyorum çünkü pardon çok görüntü çok fazla bulanıyor. Hemen şöyle yerlerini ilk etapta bu şekilde belirliyorum. Siz normal ip de takabilirsiniz ya da normal çatal iğne de takabilirsiniz. Yerlerini işaretlemek için. Şöyle baktığınızda tam hizasına gelmiş oluyor bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yerlerini belirledim. Şimdi ne yapıyorum? Hemen çıkartıyorum bunu. Yerim belli. Buradan şu metali geçiriyorum. Bakın şu şekilde geçirdim. Geçirdikten sonra nasıl penseyle çıkarttıysam yine daha sonra pense yardımıyla ağzını güzelce şöyle kapatıyorum. Sonrasında bunu indiriyorum aşağıya. Yani ek yerini üzerine sapımı dikmeye başlıyorum. Tek tarafını göstereceğim. Diğer tarafı aynen yaparsınız. Ancak dikkat edin. Şu taktığınız şey burgaşık olmasın. Yani şöyle dönük dönük olmasın. Böyle düzelttikten sonra yapabilirsiniz. Aldım bakın şu şekilde. Geldim. Karşıdan başlıyorum girmeye. Sıkıştırdım. Yine karşıya geçiyorum. Alttan geldim. Girdim. Şimdi burada farklı yerlerden de tutturmaya çalışıyorum. Rafyam dayanıklı benim. Eğer sizin rafyanız çabuk kopuyorsa burada başka bir yanına böyle güçlendirmek adına başka bir ipten yardım alabilirsiniz. Eğer ki kopacağını düşünüyorsanız rafyanızın. Bu dediğim gibi çok ince, yumuşak ama aynı zamanda da çok dayanıklı bir rafya. Herhangi bir şekilde kopma falan yapmıyor. Şöyle bakın herhangi bir ortadaki bir ilmekten geçeceğim ve bunu buraya, bu noktaya sıkıştıracağım. Geçtim. Şöyle tekrar geçiyorum aynı noktadan. Böylelikle düğüm yapmadan bunu buraya bu şekilde sıkıştırmış oluyorum. Sonra bir öne çıkıyorum. Bakın şöyle öne çıktım. Öne çıktıktan sonra bu ipi kesmeyeceksiniz hemen. İçinden gidebildiğimiz yere kadar rafyamızı yürüteceğiz. Böylece daha dayanıklı olmuş olacak. Bakın şöyle ortadan girdiğinizde iğneniz zaten yolunu bulur. Şöyle yavaş yavaş hareket ettire ettire örneğin göbeğinden aşağıya doğru inin. Bu kadar yeterli. Bakın şöyle şu kadar bir ip yürütmüş oldum. Şu
şekilde kestim ve bunu bu şekilde yok ettim. Kastettiğim şey şu. Bunu böyle rastgele yapmayın. Burgaşık olmasın. Bunu şöyle düzeltin. Düzelttikten sonra aynı şekilde bu noktaya da dikeceğiz. Hemen bunu da dikip geliyorum. Evet, bakın şimdi saplarımızı taktık. Şöyle göstermek istiyorum. Kastettiğim şey şuydu. Zincirle yaptığımız için bakın yukarıya doğru yönelebiliyor saplarımız. Sonrasında yani aslında bu yukarıda, normal diğer türlü dikseydik de yukarıda olacaktı ama bu şekilde bıraktığımızda da saplarımız zincirde olduğu için bakın hareket edebiliyor. Yani aşağıya doğru kıvrılabiliyor. Evet, küçük saplarımızı taktık. Bu elde taşıyabilmek için küçük saplarımız. Şimdi ne yapacağız? Büyük sapımızı yapacağız. Şimdi aynısından bir tane de 120 santimlik uzun sap yapacağız. Burada siz yani dilerseniz çantaya direkt sabitleyip de başlayabilirsiniz ama o zaman dönmek çok zor. Yani döne döne gittiğimiz için dönmek çok zor. En güzeli ilk başta birazcık pay verip daha sonrasında dikmek. Evet, görüyorsunuz yine şu şekilde bir zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum. İçine girdim. Hemen bir tane uzuncana bir sık iğnemi yaptım. Sonrasında döndüm. Bakın benimle yarışıyor şu anda. Bundan geçtim. Bakın şu birinci zincirlerin altındaki yerden geçtim. Sonrasında aynı şekilde diğer zincirin altındakine de girdim. Bunu da çıkarttım. Çektim. Artık bundan sonra biliyorsunuz biraz önce göstermiştim zaten. Kolay. Döne döne gideceğiz. Farklı bir sapta yapabilirsiniz. Daha enli bir sapta yapabilirsiniz. Bunu direkt zincirden yapabilirsiniz. Zincir kenarına işleyerek yapabilirsiniz. Dediğim gibi artık bu tamamen size kalmış. Ben hepsi aynı olsun, birbirini tamamlasın diye aynı sapın uzun versiyonunu yapacağım. Bu şekilde aynı yöntemle 120 santim olana kadar örüp geliyorum. Evet, çantamızı bitirdik. Her detayıyla gerçekten şahane oldu. O kadar güzel, tatlış bir çanta oldu ki. Yani büyüklük olarak çok daha büyük yapsaydık bu sefer çapraz taktığımızda ya da kolumuza taktığımızda bu kadar hareketli ve renkli bir çanta güzel durmayabilirdi. Gerçekten boyuyla posuyla orantısıyla çok güzel oldu. Sadece şöyle bir değişiklik yaptım. Hemen onu söylemek istiyorum size. Şurada hatırlarsanız bir halka takmıştım. Şu rahat hareketi sağlamadı. O yüzden şöyle bıraktığımda bakın şöyle tutup şöyle bıraktığımda bunun kendiliğinden aşağıya düşmesini şu rahat hareketi sağlamak için çifter halka takmış oldum buralarda. Yani hem şöyle taktığınızda hem de dediğim gibi uzun sapıyla gerçekten son derece güzel bir çantamız oldu. Bakın hemen şöyle çok kolay. İster bakın bundan açın. Hangisi tarafı kolayınıza geliyorsa isterseniz bundan açın, hiç fark etmez. Şöyle için detaylarını da göstereyim. Yine çok güzel bir astar oldu. Şöyle bir yan cep. Görüyorsunuz. Dak kumaş çalıştım. Biraz gece çekimine kaldım. Kusura bakmayın. Yine gizli dikiş tekniğiyle hazırladım. Bakın videonun açıklamalar bölümünü mutlaka okuyun. Orada hem bilgileri, kullandığım tığ numarasını, ipini, ne kadar gitti, kaç gram gitti, sonrasında hangi videolardan faydalanmamız gerekirse onların linkini mutlaka bırakıyorum. Bu çantamızın tabanıyla beraber birlikte yaptığımız için sadece astarlama için video koyacağım. Bakar mısınız? Bütün bir şekilde gidince hiç taban farkı da olmadı. O yüzden de çok güzel oldu bence. Yani çantamızın altı da çok şık oldu. Ve şu örme stiliyle ördüğümüz için de sanki altına böyle keçe takmışız gibi, kanvas takmışız gibi sert bir taban oldu. Bu da çok önemli. Güzel bir detay oldu. Gerçekten ben çok beğendim. Çok şık. Yani akşamı gündüzü olmayan her şeyle gidecek. Hem spor hem çok aynı zamanda
klasikte de kullanılabilecek bir model oldu. Buraya kadar benimle bu çantayı birlikte ördüyseniz, izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.